Nikola Tesla, insanlık tarihinin en gizemli ve en başarılı dehalarından birisi. Çağının yıllarca ötesindeki vizyonu, günümüz teknolojisine şekil vermesi ve her dehanın paylaştığı bir ortak özellik olan etrafındaki görünen ve görünmeyen güçleri anlama kapasitesi. Konumuz elektriğin efendisi Tesla olunca bu kuvvetin enerji olduğunu anlamak zor değil. Tesla, enerji konusuna duyduğu saplantısından ötürü gerek onu gerçekten fiziksel olarak kullanmanın metotlarını geliştirmiş, gerek de onu metafiziksel olarak inceleyip varoluşun sırlarını anlama ve anlatmaya çalışmıştır. Bunun da bir sonucu olarak şu meşhur sözleri tarihin sayfasına yazdırmıştır. Eğer 3, 6 ve 9'un ihtişamını anlarsanız evrenin sırrını çözebilirsiniz. Vay be! Tesla kim bilir bu sözü söylerken bize ne gibi bir gerçeği anlatmaya çalıştı diye düşünenleriniz varsa internetin çamur bilgiler yığınına düştünüz demektir. Çünkü gerçekte Tesla böyle bir söz söylememiştir. Bu tamamen sonradan, özellikle de New Age akımları ile uydurulmuş bir cümle. Fakat hemen her şey yalan mıydı diye moraliniz bozulmasın. Çünkü Tesla gerçekten de evrenin sırları ile ilgili ciddi çalışmalar yapmıştı. Ve bugün birlikte uydurma sözleri değil, o gerçek bilgilerin derinliklerine ineceğiz. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Üç, 6 ve 9. Etrafta bu konunun Tesla ile alakasını, evrenin sırlarının anahtarı olduğunu söyleyen yüzlerce video varken sen nasıl olur da tüm bunlara yalan dersin be kardeşim diyenlerin sistemlerini anlıyorum. Ama unutmayın, internet sağdan soldan bilgi parçaları alıp onları kendi çıkarları ya da hikayeleri için kullanan insanlarla dolu bir yer. 3, 6, 9 da bunun en güzel örneği. İşin beyin yakan bilimsel ve mistik kısımlarına girmeden gelin bu rakamların gizemli köklerine ve Tesla ile nasıl alakalı olduklarını biraz anlayalım ki kafanızdaki sorular ve bulutlar videonun ilk kısmında hemen dağılsın. Hermetik öğreti dediğimiz ve genel yaklaşıma göre bize tufan öncesi medeniyetlerin bilgeliği, bilimi olarak aktarılan felsefede rakamların ve matematiğin son derece önemli bir rolü vardır. Çünkü matematiğin yaratıcının dili, evrenin temel yapı taşı olduğu bilgisi karşımıza çıkar. Bu kadim bilgi Pisagor'dan tutun Isaac Newton'a kadar tarih boyunca pek çok dehanın ve araştırmacı ruhun sıra dışı keşifler yaparak insanlığı ileri taşımasına da vesile olmuştur. Pisagor videosu açıklama kısmında. Daha da şaşırtıcı olan Newton videosu da yakında gelecek. İşte hermetik bilgilere göre 3 rakamı yaratılışın temel rakamı olarak karşımıza çıkar ve üçlü yasayı ya da üçlü prensibi bize anlatır. Zihin, ruh ve beden ya da daha modern yaklaşımı ile zihin, madde ve enerji. 3 rakamı bu felsefede deminki 3 temel varoluş prensibini hareket ettiren temel semboldür. 6 sayısı hermetik bilgilerde dengeyi, uyumu ve evrensel sevgiyi simgeler. 6 köşeli yıldız veya heksagram sembolü maddi ve spiritüel dünyanın birleşimini bize gösterir. Bu makrokozmosun yani evrenin ve mikrokozmosun yani insanın uyumunu ve bu ilişkinin özünde yatan yukarıdaki neyse aşağıdaki odur hermetik prensibini destekler. 9 sayısı ise tamamlanma, döngülerin bitişi ve ilahi bilgelik anlamına gelir. Hermetik bilgilerde 9 sayısı sonsuzluğun ve ruhsal uyanışın bir sembolü olarak görülür. 9, üçlü sistemin 3 katı olduğu için yani 3x3 yüksek bir ilahi enerjiyi temsil eder ve evrenin döngüsel yapısını işaret eder. Sadece bu da değil. 9, numeroloji ve matematikte de gizemli bir sayıdır. Çünkü kendisini hangi rakamla çarparsanız çarpın, daima sonucun rakamları toplamı yine 9'u oluşturur. Ve temel geometrik şekillerin iç açıları toplamı da daima karşımıza 9 rakamını çıkarır. Mesela karenin her köşesi 90 derecelik açılara sahiptir ve toplamda 360 rakamını bize sunar. 3 ve 6'nın toplamı 9'dur gibi. İşte tarih boyunca bu rakamlara verilen önem ve yine matematikte 9'un kendini tekrar edip durması zamanla kutsal geometri denilen sistemin modern halinin oluşmasına ve bu 3 rakamdan yola çıkılarak çeşitli geometrik dizaynların tasarlanıp bunların evrenin yapısında büyük sırlar barındırdığı inancına evrilmiştir. Halbuki gerçekte cidden bu rakamlarla da alakası olsa da kutsal geometri diye bilinen evrenin temel şekilleri düşüncesi aslında kökenini halen kimsenin bilmediği antik bir matematiksel olgudur. Ve bünyesinde yaşam çiçeği, Metatron'un küpü, Fibonacci dizisi, altın oran ve platonik cisimler gibi şekilleri barındıran
bir nevi evrenin enerjisel yapısını matematiksel anlayışımız ile kavrama ilmidir ve gerçekten de çok derin bir konudur. Merak ediyorsanız lütfen yorumlarda belirtin, ileride videosunu yapabilirim. İşte bu matematiğin ve ezoterizmin iç içe girdiği yer konumuz ile alakalı. Çünkü Tesla'da nereden olduğunu bilmesek de bu bilgiye vakıftı. Belki okuduğu kitaplardan, belki de kendisinin sıklıkla dile getirdiği gibi buluşlarının fikirlerini aldığı o ilham aleminden ötürüdür bilinmez ama hayatında bu rakamların çok önemli bir yeri vardı. Fakat biraz önce de dediğim gibi ağzından hiçbir zaman 3, 6 ve 9'un sırrını öğrenirseniz evrenin ihtişamını anlarsınız gibi bir laf çıkmamıştır. Fakat şöyle bir lafı sık sık tekrarlamıştır. Eğer evrenin sırrını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün. Yani kadim hermetizmde geçen kutsal yaratılış üçlemesini kendi branşında yeniden yorumlamıştır. Ve biz bugün çağının çok ötesindeki o yorumu gerçekten kanıtladık. Tesla'nın ağzından o bildiğiniz sözlerin çıkmamış olması onun hayatında rakamların özel bir yeri olmadığı anlamına gelmiyor. Kendisinin bir binaya girmeden önce 3 kez oranın etrafında tur attığı, yemek yemeden önce tabak ve çatalları 6 ve 3'ün çarpımı olan 18 kere sildiği ki 18 rakamının toplamı da bize 9'u verir ve kaldığı odaların numaralarının 3'e bölünebilir olmasını istediği bilindik ilginç Tesla hareketleridir. Fakat işin esas önemli kısmı tabii ki onun bilimsel çalışmaları ile bulduğu sonuçlardı. Tesla'nın temel prensibini tekrar hatırlayın. Evrenin sırrını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün. O, bu üç temel ve birbiriyle bağlantılı gerçeği bize fiziksel icatları ile de sunmayı başarmış bir kişi. Rezonans teorisini ele alalım. Frekansların eşleşmesi sonucu oluşan enerjik titreşimi kullanan Tesla, ünlü Tesla bobini ile bu gücü insanlara göstermiş ve New York'ta bulunan laboratuvar binasının neredeyse yıkılmasına sebep olmuştu. Basit gibi görünen titreşimin nedenli yıkıcı bir güç olacağının en büyük kanıtlarından birisidir. Wardenclyffe kulelerini tasarlayarak dünyanın doğal rezonans frekansını kullanarak enerjiyi kablosuz olarak gezegen çapında iletmeyi planlamış, tasarlamış, test etmiş ve son anda projesi kapitalist güçler tarafından iptal edilmiştir. Bu dahi adam kendisinden önceki diğer dehalar gibi yaratılıştaki temel bir prensibi alarak onun derinliklerine inip onu insanlığın hizmetine sunmayı ve sırlarını öğrenmeyi amaç haline getirerek yaşamıştı. Tesla'ya göre her şey bir enerji formuydu ve maddenin bile enerjiye dönüşebileceğini savunmuştu. Bu fikir o zamanlar için uç bir düşünceden başka bir şey değilken bunu kendi kendine keşfetmesi ya da yeniden keşfetmesi takdire şayan. Tesla evrendeki enerji temelli gücün belirli bir titreşim ile maddeleşip bir frekans değerine sahip olduğunu ve o frekansı değiştirirseniz o cismin enerjisinin de değişeceğini teorize etmişti. Ona göre bu kavram sadece fiziki şeyler ile sınırlı değil, metafizik şeyler için de geçerliydi. Yani bilinçli varlıkların düşüncelerinin bile bu güç ile değişebileceğine inanıyordu. İşte tüm bu düşünceleri evrensel düzeyde birleştiren Tesla'ya göre insanlar, gezegenler ve uzaydaki her şey bu koca titreşim denizinde birbirine bağlı dev bir armoni veya müzik aleti gibiydi. Ve hepimiz bu yaratılış müziğindeki değerli birer notalar gibi birlikteliğimiz ile bu müziğe can veriyorduk. Bilim ile metafiziği ve spiritüel felsefeyi bir araya getiren bir dehanın harika felsefesi. Tesla çağının çok ötesinde zekası yüzünden anlaşılmamış, dışlanmış ve yozlaşmış kapitalist bilim tarafından ezilmiş bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Fakat aradan geçen onlarca yıldan sonra özgür bilim bir kez daha onun nedenli büyük bir vizyoner olduğunu kanıtlamak üzereydi. Çünkü kuantum fizik hayatımıza giriyordu. 20. yüzyılın sonlarında Gabriel Veneziano, Leonard Susskind ve Michael Green gibi fizikçiler 1960'tan 2000'li yıllara kadar yaptıkları çalışmalar ile maddenin temel yapı taşı üzerine bir teori geliştirirler. Hayır, atomlardan bahsetmiyorum. Hayır, atomları oluşturan proton, nötron ve elektronlardan da bahsetmiyorum. Onları bile oluşturan en küçük yapı taşı olduğu iddia edilen sicimlerden bahsediyorum. Sicimler aslında belirli frekanslarda titreşen enerji dalgalarından ibarettirler ve evrendeki tüm maddenin temelini oluştururlar. Bu cümlede geçen 3 kelimeyi bize yıllar önce birisi daha söylemişti, hatırlayın. Eğer evrenin sırlarını bulmayı arzuluyorsanız enerji, frekans ve titreşimler üzerinden düşünün. Evet,
Tesla döneminin kısıtlı şartları ile bile kuantum fiziğin şu an üzerinde çalıştığı ve her şeyin teorisi olarak adlandırılan kavramı bize anlatmıştı. Tıpkı ondan da binlerce yıl önce kadim hermetik bilgide geçen her şeyi oluşturan kutsal üçleme olan madde, zihin ve enerji kavramı gibi. Gerek sicim teorisi, gerek kuantum alan teorisi bizi yavaş yavaş temel bir ortak noktaya götürüyor gibi. Bütün evrenin bir enerji ağı ile birbirine bağlı olduğu ve bu enerjinin belirli bir titreşim sonucu maddeleşip bizim 3 boyutlu varoluşumuzu yarattığı gerçeği. Şimdi bilimsel olarak günümüzde Tesla'nın iddia ettiği gibi her şeyin temelinin enerji olduğunu ve bu enerjinin titreşerek maddeyi oluşturduğunu artık biliyoruz. Peki ya o zaman Tesla'nın diğer iddiaları? Titreşim ve frekansın insanın düşüncelerini değiştirebileceği iddiası, belirli bir maddenin frekansıyla oynayarak onun enerjisini değiştirebileceğimiz iddiası, hatta ben de arttırıyorum, bir maddenin enerjisiyle oynayarak onu farklı bir maddeye çevirmek. Bunlar kulağa bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Ama insanlık tarihinde bilimin sık sık kurguyu ve hayalleri takip ederek gerçek olduğunu görüyoruz. Ve bence aslında günümüz bilimi eski unutulmuş anıları yeniden keşfediyor. Titreşimlerin frekansının insanların düşünce yapısını değiştirebileceği iddiası aslında sandığınızdan çok daha uzun zamandır hayatımızın bir parçası. Ses dediğimiz kavram bir nesnenin titreşiminin havada yarattığı dalgaları beynimizin analiz etmesidir. Ve insanlık bu olguyu çok uzun zamandır bir şifa, bir rahatlama ya da tam tersi korkutma kaynağı olarak kullanmıştır. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda Darüşşifalar'da su sesleri ve müzikle tedavi yöntemleri uygulanarak akıl hastalıklarının tedavisi sağlanırdı. Osmanlı'dan yüzlerce yıl önce Antik Yunan'da sağlık tanrısı Asklepios'a adanan şifa tapınaklarında hastaların ruh hallerini düzeltip iyileşmelerini hızlandırmak için müzik terapisi uygulanırdı. Budist ve Hindu tapınaklarında da binlerce yıldır bedenin ve zihnin dengelenmesi için mantralar ve ses titreşimi yayan aletler ile ayinler ve meditasyonlar yapılır. Aztekler gibi savaşçı medeniyetler çeşitli enstrümanlar ile korkunç sesler çıkaran aletler yaparak düşmanlarını daha savaşmadan bile dehşete düşürürlerdi ve savaşta bir adım öne geçerlerdi. Yani evet, sesin yani titreşim ve frekansların canlılar üzerinde gerçekten çok ciddi fiziksel ve psikolojik etkileri vardır. Hatta bunun negatif ve pozitif olarak en uç örneklerini size vermek istiyorum. Amerika'nın kurucu babalarından ve başkanlarından olan Benjamin Franklin'in icat ettiği bir alet vardır. Meşhur cam armonika. Franklin'in 1761 yılında geliştirdiği bu ilginç enstrüman o kadar tiz ve ilginç tınıda bir ses çıkarıyordu ki dinleyenler onu kimi zaman ruhani bir tını olarak tanımlasalar da uzun sürelerin sonunda baş ağrısı ve halüsinasyon yarattığı gibi iddialar da mevcuttu. Aletin çıkardığı yüksek frekanslı titreşimin sinir sistemi üzerinde ciddi etkiler yarattığı vakalar arttıkça halk arasında insanları delirterek öldüren armonika efsanesi yayılmaya başlar. Ve takip eden yıllarda başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede kullanımı yasaklanır. Günümüzde ise yüksek enerjili ses dalgalarını çok yeni bir tedavi metodu için kullanmaya başladık. Kanseri yok etmek için. Histotripsi denilen bu yeni teknoloji ile yüksek yoğunlukta odaklanmış ultrason dalgaları tümör dokusuna doğru gönderilerek hedef dokuda mikrosaniyelik mikro baloncuklar oluşmasına sebep oluyorlar. Ve bu mekanik stres kanserli hücrelerin parçalanıp ölmesine sebep oluyor. Ses ve titreşimin yeni nesil tedavilerde kullanıldığı en güzel örneklerden birisi. İnsan düşünmeden edemiyor. Titreşimi, frekansı gerek tedavi için, gerek öldürmek, yok etmek için bile kullanabiliyorsak ve bu bir enerji ise ağzımızdan çıkan sözler de karşımızda duran ve enerjiden oluşmuş bir başka insana ya da canlıya ne gibi etkiler edebilir? Bir kişiye günaydın derken, seni seviyorum derken ya da iltifat ederken yarattığımız titreşim ve enerji onlara vurunca bilinçli ya da bilinçaltı onları etkiliyor, sağlıklarını yükseltiyor olabilir mi? Ya da sürekli karşımızdakine bağırsak, hakaret etsek bu onları incitiyor, içten içe hasta ediyor olabilir mi? Ve hepimiz evrensel anlamda birbirimize bir şekilde enerji ve titreşim ile bağlıysak, çevremize dediğimiz iyi ya da kötü laflar aslında dünya çapında tüm insanlığı etkiliyor olabilir mi? Bilim buna basit bir evet diyor. Sözlerin insan üzerinde bazı fiziksel tepkimeler yarattığını söylüyor. Ama bu tepkiler sözün enerjisinden dolayı mı? Ya da o kelimenin kafamızdaki anlamının yarattığı etkiden dolayı mı olduğunu detaylandırmıyor.
Fakat bence bunu siz illa bilimsel bir kanıta ihtiyaç duymadan da aslında biliyorsunuz. Evinizde bir hayvanınız varsa bunu biliyorsunuz. Çocuğunuz varsa biliyorsunuz. Çiçeklerinize şarkılar söyleyerek su veriyorsanız biliyorsunuz. Kısaca enerjiden oluşan bir varlık olduğunuz için daha yeni emeklemekten yürümeye geçen bilim bunu ister kanıtlasın, ister reddetsin, önemi yok. Siz bir yaratılış gerçeğini en öz, en içten duygularınız ile aslında binlerce senedir biliyorsunuz. Ağzınızdan çıkan her şey aslında bir enerjidir. Ve bu enerji evrenimiz var olduğu günden beri bizi saran ve bizi birbirimize bağlayan enerjiden farklı değildir. O yüzden Tesla'nın enerji, titreşim ve frekans ile ilgili lafını unutmayın. İnsanlık bunu günün birinde belki yer çekimini yenmek için kullanacak, belki katliam silahları yapmak için kullanacak. Fakat siz en azından her yeni güne uyandığınızda bunu çevrenize ve kendinize mutluluk ve pozitiflik yaymak için kullanın. İnsanlara iltifat edin, yemek yerken şükredin, canlılara güzel sözler söyleyin, aynaya bakıp kendinize güzel sözler söyleyin, inancınıza göre dualar edin, iyi dileklerde bulunun. Sonuçta artık bu evrenin sırrını biliyorsunuz. Her şey enerji, her şey titreşim ve frekans. Ve öyleyse siz de evrenin bu en temel gücünü istediğiniz an kullanmanızı sağlayan ağzınızı hayra açın ki küçük bile olsa çevrenize ve kendinize mutluluk verin. Kanalı dikkatli takip ediyorsanız size bir süredir bilimsel olarak, inanç sistemleri olarak ve metafizik olarak aslında bazı kadim felsefeleri ve sırları verdiğimi fark etmişsinizdir. Hatta bunların aslında hepsinin aynı şey olduğunu da fark etmişsinizdir. Şu sonsuz evrende birbirimizden ne kadar ayrı gibi gözüksek de hepimizin aslında bir olduğu ve birbirimize bağlı olduğu gerçeği. Konuya ister bilimsel yaklaşın, ister inançsal yaklaşın hiç fark etmez. Bilim de, inanç da, felsefe de aynı şeyleri bastıra bastıra söylüyor. Hepiniz bir enerjisiniz ve hepimiz bir şekilde birbirimize bağlıyız. Birbirimize güzel sözler demek varken neden küfrediyoruz? Neden iyiliği, sevgiyi paylaşmak varken düşman oluyoruz? Madem hepimiz aynıyız, neyin ayrılığını yaşıyoruz? Yaratılışın sırrı anladığınız an alnınızdan ışıklar saçılıp uçup kaçacağınız bir olgu değil. Bakın binlerce yıldır bilgeler, dehalar bize aynı şeyi deyip duruyorlar. Gerçek gözümüzün önünde dururken bile bunu idrak edip hayatımızın bir parçası haline getirebilmek. İşte sırrı, gerçeği tam olarak anlamak bununla başlar ve gerisi gelir. O yüzden Tesla'nın 3-6-9 sırları diye videolar yapıp ilginç geometrik şekilleriyle evrenden para istediğinizde zengin olacağınızı anlatan garip videolarıyla vakit kaybetmeyin. New Age akımlarının %99'u nihayetinde cebinizdeki parayı almaya odaklanır. Siz gerçek felsefi bilgiler ışığında kendinizi geliştirin ve bazı şeyleri anlayın. Anlayın ki hayatla yeniden bağ kurun. İnsanlarla, canlılarla yeniden bağ kurun. Kendinizi yalnızlığa itmeyin. O bütünün parçası olmanızı sağlayan şeyi yeniden keşfedin. Bu belki ağaç dikmektir, belki hayvan beslemektir, belki arkadaşınızla gitar çalıp müzik yapmaktır. Kim bilir? Siz yeter ki yapın. Önce kendiniz, sonra çevreniz, belki de günün birinde insanlığın değiştiğini bile görebilirsiniz. Unutmayın, siz değişirseniz dünya da değişir. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Aslında bu içerikleri hazırlarken konunun buraya çıkacağını tahmin etmiyordum. Ama yanlış bilgileri silince Tesla'nın da 3-6-9 kavramının da kendi gerçekleri ortaya çıkıyor. Sade ve güzel anlamlar. Umarım sizin de hayatınızda yeri olur. Yolculuğumda bana eşlik etmek için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.